Dün hafızam bitti. Bayağı tırmaladım ama çekemedim. Şimdi geldik. Bakalım ne olmuş. Tavan hem kurumuş, daha net görürsünüz diye. Şöyle arkadaşlar. Tavan boyası. Ve kalan tavan boyasını da duvarlara şıptıttırdım ki o lekeler gitsin. Duvarı boyarken çok uğraşmayayım diye. Çünkü bayağı isli gibi kötüydü. Şöyle, malum eski bina olduğu için çok düzgün bir tavanı yok. Buraları kestirme fırçayla hallettim. Yine dolapların kenarlarına ruloyu sokamadığım için işte 2-3 parmak kalmıştı. Oraları fırçayla en son boyadım. Şurada biraz iz kaldı ki burayı çok kalın boyayla boyadım. Yani neredeyse hani birebirden biraz daha az kalın dediğime bak. Tabii ki 1'e yarım falan yapmadım ama bugün 1'e yarım deneriz. Komple kapatır zaten diye tahmin ediyorum. Duvar boyası yapılmadığı için şu anda tavan kendini göstermiyor. Sadece şurası lekeli bence ama bir kat daha ince bir kat. Hadi geçeyim ya. Hadi geçeyim, tamam hadi. Hadi içime sinsin. Ama mis gibi pırıl pırıl olmuş. Kalan tavan boyasını da yine buralara da sürdüm. Şurada buzdolabı izi vardı mesela, simsiyah. Oraya da sürdüm. Şurada leş gibi bir saat izi vardı. Buraya bir şeyler asılmıştı falan. Bence güzel olmuş. Diğer yerlere de bakalım. Burayı gördünüz zaten. Burası çok kirliydi biliyorsunuz. Bakın. Tertemiz. Hiçbir şey kalmamış. Ve ben yine psycho gibi duvarları boyamışım. Şahane. Buraya bir kat atmıştım. Kenarları getirmeden attım. Çünkü belki bu odayı boyamayacağım. Duvarları çok kirli değil. Ondan sonra bu oda yine tek kat boyamıştım. Zaten temizdi. Böyle birazcık daha temizlensin diye boyamıştım. Tertemiz olmuş. Burası kötüydü. Şöyle mis olmuş, mis. Mis olmuş. Şimdi mutfağı bir kat daha boyayacağım arkadaşlar. İnce bir kat ve fırçayla boyamak için şu siyah yeri, oraya kalın bir boya hazırlayacağım. Onları da çekerim zaten. Yine karıştırıyoruz. Bugün tabii biraz sakattayız. Ah. Biri geldi. Efendim? Gel. Gel. Neredesin? Neredesin? Bik 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 bik. İçeri gidiyorum. Miyavlıyor, dışarı çıkıyorum, kaçıyor. Neyse arkadaşlar, 1,5 ölçü boya koydum. 1,5 ölçüde su koydum. Yanlış yaptım. Keşke 1,5 ölçü boyaya 1 ölçü su koysaydım. Çünkü dünden fırçamı ıslatmıştım ruloyu. Şimdi o da su çekmiş durumda. Ne kadar süzersem süzeyim biraz sulu kalmış olacak. Kapatır umarım ya. Kapatır. Artık kapattığı kadar gerçekten yoruldum çünkü. Eğer sizin tavanlarınız da benimki kadar kirliyse birebir yapın birinci katı. Duruma göre ikinci katı 1'e yarım yapın ve kurtulun. Çünkü benim bu attığım 3. kat olacak ve hala az boya kullanmaya çalışıyorum. Yani az boya kullanmaya çalıştıkça daha çok yorulur. Aslında aynı boyayı kullanmaya kadar geliyorum. Bence birinci kat böyle 1'e yarım sulandırılıp, bire bir sulandırılıp, birinci kat 1'e, kafam karıştı. Bence birinci kat yok bence. Bu arada hala tavan boyam kaldı. Yani 2 parmak falan boyam var. 1, 2, 3 odayı birer kat attım. Bazı yerlerini ikinci katlarını attım. Koridoru 3 kat yaptım. Girişi 2 kat yaptım. Burayı zaten deli gibi boyadım. Hala boyuyorum ve boya bitmedi. Süper yani. Kendi alandayız. Kapıya yaklaşıyorum, susuyor. İçeri geliyorum, sesimi duyuyor. Miyav miyav. Ha, gördüm seni. Neyse. Ben evden yiyecek bir şeyler getirip boyaya devam edeyim. Yoksa boya bitmeyecek. Evet, dünün aynısı formuna hoş geldiniz. Boş bir duvarda fırçayı biraz boya batırıp suyunu aldırdım.
Bu ne demek oluyor? Olduğu gibi kalsın, boş verin. Dünya işi bu kadar kafa yormaya değmez demek oluyor. Duvar boyası biraz daha farklı renk olduğu için bunu da hemen böyle çöp atmak istemiyorum. Çevirdik. İşte size sıfır çöp poşeti oldu. Bunu da yarın, yani bugün işim bitince yarına kadar bekletirim. Sonra da içine çöplerimi atarım. Çünkü doğayı mahvediyoruz. Böyle lükslerimizle. İçine ediyoruz doğanın yani. Maalesef. Buna kadar yediğimiz gıdalar da tamamen sürekli bir ambalaj ve naylon. Koli bandıyla dört köşesinden gerdireceğim arkadaşlar. Bitik durumdayım gerçekten. Kampa gittiğimde de çok yoruluyordum ama en azından orada doğada uyuduğum uykudan bir şey anlıyordum ve muhteşem dinlenmiş, inanılmaz kuvvetli uyanıyordum. Burada şehirlerde ne kadar uyursanız uyuyun, sabah uyandığınızda sanki hiç uyumamışsınız da gece de bir şeyler yapmışsınız, yorulmuşsunuz gibi kalkıyorsunuz. Bu durumu sevmiyorum. Şu pandemi bitse de artık geçsem yeniden. Şöyle ormanda bir uyusam, böyle uyduruk modern sistemin köleliğinden azıcık da olsa biraz nefes alsak, kurtulsak. Gerçekten fenalıklar geldi, fenalıklar, fenalıklar. Bu gerçekten. O kadar üşümüşüm ki dün. Şuralarım berbat. Ada çayı getirdim yanımda. Ada çayı yaparım. Önce bir duvarın boyasını hazırlayayım. Ya fırçayı yıkayacak halim kalmadı. Ellerim kalkmıyor. Ve çok yer var ama yapacağım. Arap atı gibi. Koştukça açılırım ben, eminim. Bunun son halini göstermek istiyorum. Başarılı bence. Bence başardım. Şöyle, orada duvarla ilgili bir sıkıntı var. Boyasal bir sıkıntı yok. Şurası böyle kaldı. Minnak bir boya hazırlayıp sadece o karaltıları sürdüğüm anda mevzu kapanacak arkadaşlar. Şurası koyu renk gibi görünüyor ama değil. Dolabın gölgesi vuruyor. Mis gibi oldu. Artık duvar boyasına geçebilirim. Burayı da tekrar ben boyadım bu arada. Yani bu benim ruh hastalıklarım nasıl düzelecek hiç bilmiyorum ama bu defa gerçekten mis olmamış mı? Bence harika oldu. Arkadaşlar 2 tane boya var. Bir tanesi geçen sene Marshall'dan bir boya almıştım. Kokusu aşırı derecede ağır gelmişti. Ve boya bozuk zannetmiştim. Çağırdım, geldiler, boyayı teste gönderdiler. İnanılmaz ilgilendiler benimle ve boyada bir bozukluk olmadığı anlaşılmasına rağmen benim alerjik astımım olduğu için ve o boyanın kokusu gerçekten çok rahatsız edici olduğu için en azından benim açımdan bu boyayı hediye ettiler. Ki o boyanın yarısını kullanmış bulundum tabii ki. Bunu getirdiler, bir kahve getirdiler, böyle minik hediye falan getirdiler. Teşekkür ederim. Efsane mutlu olmuştum ama onu boyamadım tabii ben. Gittim o zaman başka bir tane boya almış bulundum onlar testten dönene kadar. Onunla boyamıştım. Bu da hiç açılmamış kutu olarak duruyor. Marshall mat plastik boya diyor. Üstün kapatıcılık, mükemmel matlık, mükemmel yayılım, damla sakızı diyor. Aslında benim simlerim vardı ama taşınırken onu da bir kutuya koymuşum. O yüzden simsiz normal dümdüz boyayacağız. Damla sakızı da böyle şey sanıyorum işte. Damla sakızı yani. Fil dişi desen değil, beyaz desen değil, krem desen değil. Böyle güzel, aydınlık bir renk mutfağı aydınlatacaktır diye düşünüyorum. Bunu çok ucuz almıştım diye hatırlıyorum. Ve kokusu yok onun. Hiç rahatsız edici değildi diye hatırlıyorum. Bence bunu da deneme yanılma yöntemiyle yapalım. Ya Mithat taktiği olsun. Yakından görünüş. Son bir adet çayım var. Boya kutusu sanki beni duymuş gibi şöyle cevap verdi. Mithat'tan daha iyi bileceksiniz dedim. Ve cevabı burada. Şimdi ben renkleri merak ediyorum. Bu boyaların renklerini. Hangisiyle boyasam mutfağı bilemedim. O yüzden ikisini açacağım, bakacağım. Bu daha mı
Krem sanki biraz kullanılmış olduğu için duvara sür. Permolit daha açık. Şöyle görebiliyor musunuz? Bu Marshall. Bu da permolit. Daha açık, daha aydınlık. Temiz gösterecek gibi. Her şekilde güzel olacak ya. Ama o daha güzel. Permolit yapıyorum ya. Permolit yapacağım. En azından mutfağa permolit yapacağım. Evet permolit yapacağım. Ama şöyle yarısı dolu. Ne kadar su koysam acaba? Bununla hiç uğraşısım yok. Bunun içinden boyamayı deneyeceğim. Bence başarabilirim. Başarırım ya. Bu da deneysel bir takılmaca olsun hadi. Buraya kadar dolu arkadaşlar. Yarısı dolu. Ben bunu 5 litre kadar 3 litre falan mı koysam? Çok yoğun yapmayı düşünüyorum boyayı ki. Çok uğraştırmasın beni bu defa. Bir 3 litre boşalttım şu anda buna. Diğerlerine oranla daha az su koydum. Saçma sapan bir risk daha aldım. Geçen seneden kalma bir ruloyu yıkadım. Güzelce yıkamışım ama yeniden ıslattım. Böyle topaklanan birkaç yeri vardı. Onları ellerimle açtırdım. Şimdi bununla deneyeceğim bakalım. Neye benzeyecek göreceğiz. Evet, boyayı böyle batırdım. Çıkarttım buraya. Ve içindeki suyu da süzdüm. Biraz sulu bir şey oldu ama ben burada bunu kuruturum kanka. Hiç bastırmadan, fırçayı hiç bastırmadan duvarda yavaş yavaş kurutmaya çalışıyorum. Ben bir çakalım ya. Hep bir çakallık peşindeyim. Niye öyle bilmiyorum. Aldığım dünkü rulo sünger gibi falan polar gibiydi üstü. Bu bayağı halı gibi böyle muhteşem boyu. O dalgalanmalar rulo yüzündenmiş yani benim yüzümden değil. Bu her yere ulaşıyor. Azıcık bastırdığınız zaman her tarafı dengeli bir şekilde boyuyor ama diğeri böyle dümdüz olduğu için o aralara giremiyor işte. O yüzden bu fırçadan alın. Şöyle olsun yani. We gotta take a night train to the underground city to rock out this fucking ancient walls. We gotta take a night train to the underground city. Niye beyaz görünüyor ya?
Abimden de yardım aldım. O da odayı boyuyor. Tabii bu boya bitmeyecek ama en azından geçilecek yerleri boyuyoruz. Burası kurumuş. Burası kurumakta. Burası daha ıslak. Kuruyunca bütünleyecek. Şimdi böyle. Think she's sweet as candy. I know you wanna be with her, but Josie got a reputation to scratch behind that purr. She's got her little game perfected. She'll let you think you have control, and then one day when you least expect it, she'll steal away your soul. It's so easy when you think you're winning, but she's got herself another plan. You think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand. I know